Merhaba değerli izleyiciler. Doğanın saklı kalmış güzelliklerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün, fotokapan kameralarımıza takılan yaban domuzlarının gizemli yaşamına tanıklık edeceğiz. Eğer siz de bu eşsiz görüntüleri düzenli olarak takip etmek ve yeni kayıtları ilk izleyenlerden biri olmak isterseniz, kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Böylece doğanın büyüleyici dünyasına yapacağımız yolculukların hiçbirini kaçırmamış olursunuz. Kameramızın önüne çıkan ilk yaban domuzu, sakin ve temkinli adımlarla ilerliyor. Kalın kıl tabakası ve güçlü gövdesi, onun ormanda hayatta kalmasını kolaylaştırıyor. Yaban domuzları ilk bakışta kaba görünebilir, ancak aslında oldukça dikkatli ve zeki hayvanlardır. Sürekli burnunu yere yaklaştırarak yiyecek araması, onların hayatta kalma stratejisinin en önemli parçasıdır. Yaban domuzlarının vücut yapısı, doğada karşılaştıkları zorluklara mükemmel şekilde uyum sağlamıştır. 100 kiloyu aşabilen gövdeleri, kısa ama güçlü bacakları ve sert kıllarıyla korunaklı bir dış görünüme sahiptirler. Burnunun ucundaki kıkırdaklı yapı, adeta bir kürek gibi çalışarak toprağı kolayca eşelemesini sağlar. Ayrıca keskin dişleri, hem savunmada hem de beslenmede önemli bir rol oynar. Yaban domuzlarının en etkileyici yanlarından biri aile yaşamıdır. Dişiler genellikle 4 ila 6 yavru doğurur, ancak bazı durumlarda bu sayı 10'a kadar çıkabilir. Gebelik süresi yaklaşık 115 gündür. Yeni doğan yavruların sırtındaki açık renkli çizgiler, kamuflaj için büyük avantaj sağlar. Bu desenler, yavrular 3 ila 4 aylık olana kadar sürer. Yavrular büyüdükçe desenler kaybolur ve koyu kahverengi ya da siyah bir renge dönüşür. Anne domuz, yavrularını son derece korumacı bir tavırla büyütür. Onları sık sık emzirir, yiyecek ararken yanında götürür ve tehlike hissettiğinde hızlıca savunmaya geçer. Yaban domuzları, doğadaki en iyi uyum sağlayan canlılardan biridir çünkü tam bir omnivordur. Yani hem bitkilerle hem de hayvansal gıdalarla beslenir. Beslenmelerinin yaklaşık %90'ını bitkisel gıdalar oluşturur. Kökler, mantarlar, meşe palamutları, yemişler ve meyveler en sevdikleri yiyeceklerdir. Ayrıca böcekler, solucanlar, küçük sürüngenler ve hatta bazen yumurtalarla da beslenebilirler. Tarım alanlarında mısır, buğday ve patates gibi ürünleri talan etmeleri, insanlar tarafından sevilmemelerinin en önemli nedenlerinden biridir. Fakat bu davranış aynı zamanda ekosistem için faydalıdır. Toprağı havalandırarak yeni bitki örtüsünün gelişmesine katkı sağlarlar. Bu nedenle bilim insanları, yaban domuzlarını orman ekosisteminin bahçıvanları olarak tanımlar. Yaban domuzları sosyal bir yapıya sahiptir. Dişiler, yavrularıyla birlikte sürüler oluşturur. Bu sürülere sounder adı verilir. Bir sürü genellikle 10 ila 20 bireyden oluşabilir. Erkek domuzlar çoğunlukla yalnız yaşar ve yalnızca çiftleşme dönemlerinde sürülere yaklaşır. Sosyal düzen, dişilerin etrafında şekillenir. Bu yapı, yavruların güvenliği ve beslenmesi açısından büyük avantaj sağlar. İletişimleri çok çeşitlidir. Homurdanmalar, çığlıklar, kokular ve beden hareketleri aracılığıyla birbirleriyle sürekli iletişim halindedirler. Yaban domuzlarının doğal düşmanları bölgelere göre değişir. Avrupa'da kurtlar, Asya'da kaplanlar ve ayılar, bazı bölgelerde ise leoparlar onların en büyük yırtıcılarıdır. Yavrular için tilkiler ve kartallar da tehlike oluşturabilir. Buna rağmen en büyük tehdit insandır. Avcılık, yaşam alanlarının yok edilmesi ve tarım arazileriyle yaşanan çatışmalar, onların popülasyonunu ciddi şekilde etkiler. Yine de yüksek üreme hızları sayesinde, çoğu bölgede soyları tehlike altında değildir. Yeni videolar, eğlenceli içerikler ve sürprizlerle dolu bir dünya seni bekliyor. Hadi, abone ol ve topluluğumuzun bir parçası ol, hiçbir şeyi kaçırma.
Fotokapan kayıtlarımızda sık sık karşılaştığımız bir diğer sahne, domuzların yiyecek arama davranışları. Toprağı burnuyla eşeleyerek kökleri, meyveleri ve mantarları ortaya çıkarıyorlar. Bu davranış, aslında ekosistem için de çok faydalı. Çünkü toprağı havalandırıyor, yeni tohumların filizlenmesine zemin hazırlıyor. Yani domuzlar, farkında olmadan ormanın yenilenmesine katkıda bulunuyorlar. Kameralarımızın gece görüşü sayesinde, yaban domuzlarının karanlıktaki hareketlerini de gözlemleyebiliyoruz. Gündüzleri daha sakin olan bu canlılar, geceleri oldukça aktiftir. Gece boyunca yiyecek arar, uzun mesafeler kat ederler. Bu nedenle insanlara çoğunlukla gündüzleri görünmezler. Sessiz ve dikkatli hareketleri, onların doğayla uyum içinde yaşamalarının bir kanıtıdır. Yaban domuzları ekosistemde çok yönlü bir role sahiptir. Onların toprağa kazma davranışı, tohumların toprağa karışmasına yardımcı olur. Bu sayede ormanlar kendini sürekli yeniler. Ayrıca onlar, besin zincirinde hem avcı hem de av olarak yer alır. Küçük hayvanları avlarlar, fakat kendileri de büyük yırtıcıların önemli bir besin kaynağıdır. Bu çift yönlü rol, doğadaki dengeyi korumak için vazgeçilmezdir. İşte en ilgi çekici sahnelerden biri, bir dişi domuz, yanında minik yavrularıyla birlikte kameraya takılıyor. Yavru domuzlar, sırtlarındaki çizgili desenleriyle dikkat çekiyor. Bu çizgiler aslında bir kamuflaj görevi görüyor, ormanın gölgeleri arasında onları yırtıcılardan koruyor. Anne domuz, yavrularını sürekli takip ediyor ve tehlike sezdiğinde çok korumacı bir tavır sergiliyor. Bu sahneler, doğadaki annelik içgüdüsünün en güzel örneklerinden biri. Silah olarak da kullandıkları uzamış 4 azı dişleri yüzünden azılı adı verilen erkek yaban domuzları yalnız yaşarlar. Çiftleşme zamanı sürüleri bulup dişilerle eşleşirler. Genel kanının aksine, azılılar dişileri için ölümüne kavga ederler. Azı dişleri 2 alt çenede, 2 üst çenede olmak üzere 4 tanedir. Yine genel kanının aksine, azıları birbirine sürtmesinin nedeni bile eylemek değildir. Alt azılar kıvrılarak uzadığından, üst azılara sürtünür, yeterince uzadıklarında domuzun ağzını açmasına engel olabilirler. Bu yüzden, azı dişlerini uzadıkça kırar. Bu iş için alt üst azıları birbirine sürttüğü gibi, ağaçlara da sürter, hatta azılarını kabuğun altına sokup kanırtarak da kırar, bu arada da ağacın kabuğunu soyar. Azılar eşelenmekte ve köklerin sökülmesinde kullanıldığı gibi, tehlike anında silah olarak da işe yaramaktadır. Domuz avı sırasında kesilen pek çok avcı ve av köpeği vardır. Yaralanmalar çok ciddi, bazen öldürücüdür. Domuzun izi keçi izine benzer, ancak farklıdır. Azılıların iki tırnağının arkasında mahmus tabir edilen iki çıkıntı vardır. İzleri kolaylıkla azılı izi olarak ayırt edilebilir. Uzun tüylü üst kürkünü özellikle kurumuş çamur ile sertleştirilmiş bir zırh gibi kullanır. Giremediği çalı yoktur. Gündüzleri dikenli ve sık çalılıklarda yaptığı yatağında dinlenir. Geceleri yemlenir. Özellikle dolunay zamanı çok aktiftir. Vücut yüksekliğine oranla oldukça kısa kalan bacaklarına rağmen çok hızlı koşar. Boyun yapısı nedeniyle başını kolay hareket ettiremez.
Hem koşu hızının yüksekliği, hem de başını hareket ettirmesindeki sınırlamalar nedeniyle çabuk yön değiştiremez. Burnu çok iyi koku alır. Örneğin Fransa'da trüf mantarının bulunmasında eğitilmiş yaban domuzları kullanılır. Benzer şekilde, Türkiye'de dolaman diye bilinen trüf mantarı türünü arayanlar da domuz izlerini takip ederler. Engebeli arazide tehlike sezdiklerinde 3 metreyi aşan mesafeyi sıçrayarak kat edebilirler. Bu da onları iyi bir koşucu yapar. Yaban domuzları çoğu zaman tarım alanlarına girdikleri için insanlar tarafından zararlı olarak görülür. Ancak aslında onlar sadece içgüdülerini takip eder. İnsanlarla karşılaştıklarında genellikle kaçmayı tercih ederler. Yalnızca tehdit altında hissettiklerinde saldırgan davranabilirler. Onları anlamak, doğadaki yerlerini bilmek ve ekosisteme katkılarını görmek, insan-doğa ilişkisini daha dengeli hale getirebilir. Fotokapan kameralarımıza yansıyan bu nadir görüntüler, bize ormanın gizli yaşamından eşsiz bir pencere açtı. Yaban domuzları çoğu zaman insanlar tarafından yanlış anlaşılır. Oysa onlar, doğanın vazgeçilmez bir parçasıdır. Eğer bu yolculuk hoşunuza gittiyse ve ormanların derinliklerinde kaydedilen yeni görüntüleri ilk izleyenlerden biri olmak isterseniz, kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Aboneliğiniz, bu çalışmalara verilen en değerli desteklerden biridir. Bir sonraki videoda, doğanın başka sırlarını birlikte keşfetmek dileğiyle. Hoşça kalın.